Açık Mutfak'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok da fazla bilinmeyen bir Akdeniz sebzesi olan, hatta Kıbrıs patatesi olarak geçen bir sebzeden bahsedeceğim. Kolakas, diğer adı gölevez. Akdeniz sebzesi arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde yetiştiriliyor. Son zamanlarda da biraz daha yetiştirilmesine önem veriliyor diyelim. Ve biz de bir Akdenizli olarak bu yemeği çok seviyoruz ve yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzemelerde salça var, toz biber var, zeytinyağı olmazsa olmazımız çünkü zeytinyağlı bir yemek. Soğanımız var ve kereviz sapı var arkadaşlar. Aklınızda bulunsun, ben kerevizleri aldığımda saplarını buzluğa atıyorum. Bilginiz olsun. Buzluktan çıkardım, gördüğünüz gibi hafiften hafiften buzlu gibi. O yüzden siz de kereviz aldığınızda saplarınız fazla geliyorsa hemen buzluğa atın ve böyle pişen yemeklerde çok rahat kullanabilirsiniz. Şimdi gölevez arkadaşlar böyle kerevize benziyor ama kereviz kadar da böyle soyulması zor bir sebze değil. Bakın yumuşacık, böyle kayıyor, hani kaygan, böyle yağlı bir sebze gibi. Ama inanın lezzeti çok güzel. Hele bu tarif muhteşem olacak. İnternetten de sipariş verebilirsiniz. Bir Akdeniz sebzesi olduğunu söylemiştik. Ve Akdeniz yöresine ait e, doğal ürünler satan yerlerde de bulunabilir. Dediğim gibi internette de bulunabilir arkadaşlar. Bakın soyulması çok kolay, görüyorsunuz. Böyle bir hemen bıçak kayıyor yani soyarken, çok zor değil. Soyduktan sonra doğrama şeklinde biraz püf nokta var. Onu da şimdi size söyleyeceğim. Bir de gölevezi soyduktan sonra arkadaşlar yıkamıyoruz. Bakın elime bir e, peçete aldım ve peçeteyle sadece şöyle bir siliyorum. Biraz böyle bamya gibi hafif salyası olan bir sebze ve zaten faydalarını saymakla bitmez. Eğer bulabilirseniz bu sebzeyi mutlaka pişirin ve lezzetine inanın doyamayacaksınız. Çok lezzetli bir sebze. Gördüğünüz gibi. Şimdi doğrama şekli bildiğiniz böyle tahta üzerinde doğramayacağız arkadaşlar. Bunu biraz böyle kırarak doğrama dedikleri bir teknik var. Bakın bıçağın ucuyla şöyle bir tık diyorum ve kırıyorum. Bakın kırma yöntemi. Bakın tık diyorsunuz, şöyle kırıyorsunuz. Kırma yöntemi diyorlar buna. Böyle e, buna nazik davranacağız. Kıra 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 doğrama şeklini vereceğiz arkadaşlar. Bunun da yapma nedenimizi söyleyeyim, püf noktasını. Bunu yapmadığımız zaman, yani tahtanın üzerinde böyle doğradığımız zaman salyasını çok fazla veriyor. Hani nasıl bamya yaparken sapını çok fazla aldığınızda salyalanıyorsa, bunu da salyalanmaması için kırarak pişiriyoruz arkadaşlar. Böyle değişik bir doğrama şekli var. Zaten yumuşak bir sebze, o yüzden doğraması gördüğünüz gibi çok basit oldu. O yüzden doğramada hiçbir sıkıntı yok. Ama ben ilk yaptığımda gerçekten çok beğenmiştim ve sonrasında bir şekilde temin edip mutlaka pişirmeye, mutfağımda yemeye çalıştım arkadaşlar. Siz de bu sebzeyi temin ettiğinizde mutlaka bu tarifimi deneyin. Gerçekten çok lezzetli olacak, göreceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi bakın kıra kıra doğruyorum. Az önce söylemiştim. Yine gördüğünüz gibi doğradım ve bitti. Tencereye e, soğanlarımı doğrayacağım. Zeytinyağımı döküyorum ve sonrasında pişirmeye başlayacağım. Evet, zeytinyağımı tencereye aldım. Soğanlarımı normal yemeklik doğrayacağım arkadaşlar. E, Yani böyle piyazlık değil de hani normal yemeklik doğrayacağız. Patates yemeği yapar gibi ya da kereviz yemeği yapar gibi diyebilirim. Ama bu yemek böyle bir salçalı ve baharatlı çok yakışıyor. Onu da söyleyeyim. Evet, soğanlarımı doğradıktan sonra tenceremde şöyle orta ateşte hafif pembeleşene kadar pişireceğim. Zaten pişme süresi çok uzun değil. Yani bir 20 dakikada, yarım saatte gölevezlerim pişecek arkadaşlar. Aslında bir Kıbrıs patatesi diye geçiyor bu. Kıbrıs yemeği. Ama Akdeniz bölgesinde biliniyor, fakat böyle biraz farklı bölgelerde hiç kullanılmamış olabilir. İlk defa duyuyor olabilirsiniz. Evet, soğanımı pişirdim. Soğanlar pembeleştikten sonra gölevezlerimi ekliyorum arkadaşlar. Şöyle 1-2 dakika gölevezleri de kavuruyorum ve sonrasında üzerine
domates ve biber salçasını ekliyorum ve sonrasında toz biberimi ekleyerek yine karıştırmaya devam ediyorum. 1-2 dakika daha bu şekilde pişireceğim ve sonrasında diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi biraz salçanın o sası kokusunun gitmesini bekliyorum ve sonrasında gördüğünüz gibi kavuruyorum. Üzerine hemen, evet, kereviz saplarını doğradım ve üzerine ekleyeceğim. Dediğim gibi kerevizleri buzluktan çıkardım. Zaten doğraması da çok pratik oldu arkadaşlar. Kereviz saplarım benim buzluğumda her zaman var. Çünkü genelde kerevizi aldığımda saplar bol olduğunda bana fazla geliyor. O yüzden ben bunları hemen bu tarz yemeklere, çorbalara koymak için buzluğa atıyorum arkadaşlar. Evet, kavruldu arkadaşlar. Birkaç dakika kavurduktan sonra üzerine hemen sıcak suyumu ekliyorum. Bu kadar ekliyorum gördüğünüz gibi. Yani şöyle hafiften üzerini geçecek kadar. Bu da yine sizin tercihinize kalmış. Ama böyle göreves çok böyle sulu bir yemekte değil. Onu da söyleyeyim. O yüzden böyle hafiften üzerini geçecek kadar suyumu ekledim ve sonrasında da limonumu sıkıyorum arkadaşlar. Limon suyumu da sıktıktan sonra muhteşem lezzetli bir yemek olacak. Bu arada tezgahımın üzerinde öncü salçalarımı görüyorsunuz. Kendi salçamı yaptığım zamanlar da oldu ama yeterli gelmediğinde öncünün salçalarını rahatlıkla kullanabiliyorum arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Evet, limonumu sıktım ve limonumu sıktıktan sonra da gölevezlerin üzerine ekliyorum. Ve yemeğimi pişmeye devam ediyor. Yemeğimin pişmesi için kapağımı kapatacağım. Yavaş yavaş böyle kısık ateşte pişecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pişiyor. Böyle çok su çeken de bir sebze değil. Yani kısık ateşte pişirdiğiniz sürece suyu çok fazla bitmiyor. O yüzden suyunu çok fazla koymayacağız. Tuzunu ekliyorum. Biraz da böyle karabiber ekleyeceğim. Başka da baharat koymayacağım arkadaşlar. Karabiber ve toz biber olmazsa olmazımız zaten. Lezzetine lezzet katacak. Bu arada diğer tariflerime de ulaşmak isterseniz kanalıma abone olarak zil sesini açarak bana destek de olabilirsiniz ve diğer tariflerimi de kaçırmazsınız arkadaşlar. Videonun altına yorumlarınızı da bekliyorum. Gördüğünüz gibi gölevez pişti. Hemen servis tabağıma alıyorum. Bakın duman üzerinde. İnanın o kadar lezzetli oldu ki eğer daha önce hiç denemediyseniz mutlaka bir gölevez sebzesi edinin ve mutlaka bu yemeği deneyin arkadaşlar.